Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın göbeğinde Fransa'da koronavirüsle ilgili olarak maalesef durum çok ağır bir şekilde seyrediyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran'dan bir son dakika açıklaması geldi ve Olivier Véran Ocak ayına kadar Fransa'nın zirveyi göreceğini, Ocak ayında durumun çok vahim olacağını söyledi. Koronavirüsle mücadele etmek için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ancak istenen noktadan çok uzak olduklarını, özellikle koronavirüsün yeni mutandı olan Omikron'un çok hızlı bir şekilde ülkede yayılmaya devam ettiğini açık bir şekilde söyledi. Arkadaşlar, Sağlık Bakanı aslında bir itirafta bulunuyor. Fransa'nın gelmiş olduğu durum gerçekten içler acısı bir durum. Hastanelerde acil durumlar dışında çok elzem durumlar dışında ameliyatlar yapılmıyor. Pek çok hastanede yoğun bakımlar dolmuş vaziyette, boş hasta yatağı yok arkadaşlar. Ancak bir taraftan da sağlık çalışanları isyan bayrağını açmış durumda. Kendi maaşlarının yetersiz olduğunu, mutlak surette maaşlarına insani çerçevede yaşayabilecekleri kadar zam yapılması gerektiğini defalarca ifade ederek sokaklara dökülmüş vaziyetteler. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa'da koronavirüsü en kötü yöneten ülkelerin başında Fransa geliyor. Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'da koronavirüsle ilgili olarak almış olduğu tedbirlerin hiçbirinden geriye dönüş alamadı ama bunu siyaseten kapatmaya çalışıyor. Nitekim önümüzdeki yıl Nisan ayında yapılacak olan seçimlerde de Macron'un ciddi anlamda oy kaybedebileceği, hatta iktidara gelmesinin artık imkansız olduğu kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkmış vaziyette. Değerli izleyicilerimiz, Macron'un yaptığı en iyi şeylerden bir tanesi bildiğiniz üzere Türklere ve Müslümanlara karşı yasa çıkarmak, onlara adeta birer düşmanlık sergilemek, ama bu tablo gerçeği değiştirmiyor. Macron artık geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Seçilmesine neredeyse imkansız gözüyle bakıyor. Bakalım Nisan ayında neler olacak, neler ortaya çıkacak. Değerli izleyicilerimiz, Fransa Sağlık Bakanı Véran yapmış olduğu açıklamada şunları da ifade etti. Herkesin mutlak surette bu aşıları vurdurması gerekiyor. Aksi halde durumumuz daha da ağırlaşacak. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bakın. Sağlık Bakanı klasik, bizim bildiğimizin dışında başka bir şey konuşmuyor. Bütün sağlık bakanları gibi sıvıyı vurdurun, maske, mesafeye dikkat edin. Ondan sonra da işte hastaneler dolu, yer yok, doktor yok. Hepsinin anlatmış olduğu masallar bunlar. Hiç kimse, her ne hikmetse, şunu ne Fransız medyasında ya da diğer Avrupa ülkelerinde hiçbir medyada yer almıyor. Demiyor ki, ya kardeşim, siz bu kadar önlem aldınız, İş yerlerini kapattınız, oraları yasakladınız, bu sıvıları vurdunuz, onu yaptınız, bunu yaptınız. Şimdi bu vaka sayıları neden geçen yıldan şu anda daha fazla? Alınan tedbirlere rağmen. Hayatını kaybeden insanların sayısı neden bu kadar fazla diye soran, sorgulayan yok arkadaşlar. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Medyada sessiz. Siyasetçiler zaten bir senaryo yazmışlar. Bu senaryonun oyuncuları da bizleriz. Bizi oynatıyorlar. Hadi kapatıyoruz, hadi yasaklıyoruz, hadi herkese aşı vuruyoruz, hadi şunu yapıyoruz, hadi bunu yapıyoruz. Ben Hatice'ye değil, neticeye baktığım zaman bunların hepsi bana birer masal gibi geliyor arkadaşlar. İnanın bana, son bir yıldır Avrupa'da şöyle bir tiyatro var. Biri çıkıp diyor ki, bu virüs çok tehlikeli. Evet, çok tehlikeli. İnsanlar hayatını kaybediyor. Evet, kaybediyor. Başka? Sen ne yapıyorsun? Bugün Fransa'da yoğun bakımlar arkadaşlar dolmuş vaziyette. Peki size bir soru. 2 yıldır bu koronavirüs Fransa'da yok mu? Niye hastane yatak kapasitesini arttırmıyorsun? Niye doktor kapasitesini arttırmıyorsun? Hemşire sayısını arttırmıyorsun? Şimdi birileri diyebilir ki, ya doktor 2 günde mi yetişiyor? Ben bunu bilmem. Sen göçmenlerle yaşayan bir ülkesin. Gideceksin, başka ülkelerden parayı vereceksin, getireceksin. Madem halkının sağlığını iyi bir şekilde düşünüyorsun, halkından yana adımlar atacaksın, al sana çözüm yolu. Normalde atıyorum bir tane doktora 5.000 euro veriyorsan, yurt dışından getirdiğine 10.000 euro vereceksin ama halkını ölümden kurtaracaksın. Bak, ölümden diyorum, ötesi yok. Ama ne şiş yansın ne kebap yansın diyorlar, ne para cebimizden çıksın ne de hastalanın diyorlar. Hastanelerin durumu nedir Fransa'da kardeşim? Ağzına kadar dolu. O hastaneden bu hastaneye insanları sevk ediyorlar. Türkiye kökenli olanlar Türkiye'ye gidiyor. Türkiye'de arkadaşlar tedavi olmaya çalışıyorlar. Hani Avrupa?
Hani sizin sağlık sisteminiz çökmüş vaziyette arkadaşlar. Avrupa'da sağlık sistemi çöktü. Bakın net yer yok. Acil durumlar dışında pek çok ülkede ameliyat yapılmıyor. Fransa'da da aynı. Acil durumlar dışında ameliyat yok arkadaşlar. Bu şekilde evinde ameliyat olmayı bekleyen pek çok kişi öldü, ölüyor. Kalp hastaları arkadaşlar, ölüm sayısı Fransa'da arttı. Niye? Ameliyat etmiyorlar. Bakmıyor, doktor yok. Evinde diyorlar ki al şu ilacı git. Ölüyor adam evinde. Sonra da diyorlar ki kalp nedeniyle öldü. Hiç kimse üzerine de suç alınmıyor. Demiyor ki biz buna müdahale etseydik ya da gerekli şekilde tedavi etseydik bu adam ölmeyecekti demiyorlar. Bu sıvılar yüzünden sağlığını yitirenler var mı? Bu da ayrı bir konu. Buna geleceğim. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz nokta şu. Gerçekten hepimiz bindik alamete gidiyoruz kıyamete. Hepimizin sağlığı bu Sağlık Bakanı'na, bu devlet başkanına, bilmem ne bakanına emanet. Bak sağlık gibi hassas bir konu. Bu adamlar bu akşam başka bir şey söylüyorlar. Yarın sabahleyin bambaşka bir şey söylüyorlar. Kendileri de ne yaptığını bilmiyorlar. Kardeşim ben Hatice'ye değil neticeye bakıyorum. Bu kadar insan hayatını kaybediyorsa, bu kadar vaka sayısı varsa bu insanların başarılı olduğunu söylememiz mümkün değil. Yanlış anlamayın, ben siyaset falan yapmıyorum. Umurumda bile değil. Beni takip edenler bilir. Ben siyaset falan konuşmam. Ben halkın sorunu ne, halkın gündemine bunu konuşurum. Şimdi dünyada birinci gündem maddesi korona değil mi? Bu. Bir de para, ekonomi. Şimdi bakıyoruz vatandaşın ekonomisi bozuk. Sen koronayla da baş edemiyorsun. O zaman ben de bir sade vatandaş olarak siyasetçiye soruyorum. Diyorum ki ey hokkabaz sen ne iş yapıyorsun? Bu sözün bütün siyasetçilere. Ne iş yapıyorsunuz siz? 100 yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir salgında sen ekonomik olarak da vatandaşının yanında mısın? Sosyal yardımlar ne kadar arttı? Ama çarşıya, pazara git, her şeyin fiyatları neredeyse %25 oranında arttı. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar uçmuş. Vatandaşın almış olduğu maaş aynı, sosyal yardım aynı. Kalkmışlar bize masal anlatıyorlar. Vatandaşın cebinde para yoksa kardeşim istediğini yap, hiçbir anlamı yok. Benim cebimde para yoksa, çoluk çocuğumun ben karnını ya da üstünü başını doğru düzgün bir şekilde göremiyorsam, bunların ihtiyaçlarını karşılayamıyorsam, sen şunu yapmışsın, bunu yapmışsın, bana ne kardeşim? Bana ne? Ben öyle bakıyorum. Benim cebimde para yoksa, ben çoluk çocuğuma bakamıyorsam, sen bana istediğini anlat kardeşim. Akşam tencerede kaynayacak yemek yoksa, insanca yaşayamıyorsam, sen başarısızsın demek. Ben sana niye oy veriyorum? Daha iyi insani şartlarda yaşayabilmek, daha ekonomik olarak daha iyi şartlara gelebilmek için değil mi? Sen bu zaman zarfında devletin kasasında para olmasına rağmen vatandaşına para vermediysen, gerektiği kadar yardım etmediysen ben senin başarılı olduğunu savunamam ki. Sana oy vermem ki. Niye vereyim? Ben böyle bakıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani gelmiş olduğumuz tablo şu arkadaşlar. Bu siyasetçiler masal anlatıyor. Biz de inanıyormuş gibi yapıyoruz yani. Bana ne kardeşim? Ben kendi bütçeme bakıyorum, ekonomime bakıyorum. Sen de aynı şeyi yapıyorsun. Bakıyorsun. Geçen yıla göre fiyatlar uçmuş. Gitmiş ama almış olduğun sosyal yardım aynı, maaş aynı, o aynı, bu aynı. Fiyatlar uçuyor. Siyasetçiler inanın bana senden benden daha iyi biliyor bunu. Niye? İşlerine gelmiyor. Korkuyorlar 2 euro yardım yaparız diye. 3 euro daha fazladan yardım yaparız diye. İnanın bana korkuyorlar. Noel yardımı var Fransa'da değil mi? Hep aynı. Niye arttırmıyorsunuz? Niye arttırmıyorsunuz? Çocuk parasına niye bu koronavirüs döneminde %100 zam yapmıyorsun? Bunlar devletin kasasını kilitlemişler. Anahtarı da pantolonların cebine koymuşlar. Yatarken de pantolonları çıkarmıyorlar. Gece biri pantolondan anahtarı çeker alır diye. Bunlar böyle. Fransa'da para mı yok kardeşim? Almanya'da para mı yok? Almanya'da aynı. O da aynı. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Hepsi birbirinin aynısı. Değişen bir şey yok. Bunlar hepsi aynı. Aynı familyadan bunlar. Kıymetli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bunları da yazın. Ben bu yorumların hepsini tek tek okuyorum. Bunun yanı sıra sizden bir tek ricam var. Lütfen videolarımızı beğenin ve mutlak surette kanalımıza abone olun. Çünkü daha fazla insana ulaşabilmemiz için bu gerekiyor. Sizlerden bunu özellikle istirham ediyorum.